Evet, önce tabanımızı yaparak başlayacağız. 2 kat ip kullanacağım, kağıt ip ve 3,5 milimlik tığ ile öreceğim tabanımı. İpimizi 2 kat yaptıktan sonra zincir çekerek tabanımızı örmeye başlıyoruz. 12 tane zincir çektim arkadaşlar. Çantanızın taban kısmının ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben şöyle göz kararı. Şu an 14 tane zincirim var. Zincirimi 15'e tamamlıyorum. Ve şimdi sık iğne yapmaya başlayacağım. İlk zincirimi örmeden atlayacağım. İkinci zincirime sık iğne yapmaya başlıyorum. İlk zinciri örmeden atladım. Diğer zincirlerimin hepsine birer kere batıp sık iğne yapıyorum. Çok kolay bir taban olacak arkadaşlar. Ben daha önce kanalımda yuvarlak taban, kare taban, oval taban paylaşmıştım. Onlardan farklı düz ördüğünüz çok basit bir taban. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir taban. Bu çantada böyle bir taban tercih ettim. Üç buçuk milimlik tığ 2 kat ipinize, eğer bakın beni de zorluyor. Zorluyorsa 4 milimlik tığa geçebilirsiniz. 15 tane zincirimin bir tanesini atladığım için geriye 14 zincirim kalıyor ve benim 14 tane sık iğnem olmuş oluyor. Bu 14 sık iğneyi çantamın tabanının ne kadar uzun olmasını istiyorsam o kadar öreceğim. Daha sonra bu tabanın kenarlarını sık iğne geçip çantayı, gövde kısmını örmeye başlayacağım. Hatta şöyle yapayım, şu küçük ipi de alayım ki o da orada kötü kötü görünmesin. Son zincirime de batacağım. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. İkinci sıram için dönüyorum. Dediğim gibi 14 zincirimi her sırada öreceğim.
Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve dediğim gibi yine bir zincir çekip sonraki sıraya çıkıyorum. Ben şimdi bütün sıralarımı öreceğim. Ve diğer kısmına birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi tabanımı ördüm. Sizlere şöyle göstereyim kaç sıra ördüğümü. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sıra örmüşüm. 34 sıra ördüğümde tabanımın şöyle ölçülerini de göstereyim sizlere. Genişliği 33 santim. Derinliği ise 12 santime denk geliyor. Şimdi benim için yeterli bir taban. Siz daha fazla, daha uzunca olsun, daha böyle büyük bir çanta olsun istiyorsanız devam ettirebilirsiniz tabii ki. Şimdi ipimi tekrar alıyorum. Ben burada ipimi kesmiştim tabanım bittikten sonra. Evet, ipimi tekrar aldım. Bakın burası, şuralar köşe noktalarımız. Burada arttırmalar yapıp bir sıra sık iğne öreceğiz. Evet, buraya şöyle 2 kere sık iğne yapıyorum. Aynı yere. Böyle dönüp geldiğimde aynı yere bir tane daha sık iğne yapacağım. Üçlemiş olacağım. Şimdi diğer sıralarımın her birine atlamadan mutlaka batmış olmam gerekiyor. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle şu parçaları da içeriye örüyorum ki onları da gizlemiş olayım. Bakın sıralarımız belli zaten. Hiç atladığımız bir sıra olmasın. Zaten biliyoruz. Az önce saydım size, 34 sıramız var. Her birine birer tane sık iğne batacağız. Evet. Şöyle. Şu köşelerde dediğim gibi burada başladığım yerde ve şurada 4 köşemizde de aynı noktaya 3 kere batacağız. Bakın köşeye geldim. Başladım buradan. Köşeye geldim. Dediğim gibi burada 3 tane batacağım ki kasma yapmasın, dönüşü sağlamış olalım. İkinciyi yaptım. Aynı yere üçüncüyü de yapıyorum. Evet. Şimdi diğerlerine birer tane batabilirim. Evet, şimdi diğer köşeye 3 tane batıyorum. Şimdi devam. Diğerlerine birer tane batarak örmeye devam ediyorum. Bakın böyle. Şimdi bunları hepsine birer tane batıp devam ediyorum. Evet, örerek geldim. Şimdi bu köşede de üçlüyü yapıyorum.
Şimdi şu orta kısma birer tane batıyorum. Evet, bakın şu iki tane batarak başladığım yeri bir tane daha batacağımı söylemiştim. Oraya şimdi bir taneyi batırıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içine geçirip sırayı kapatıyorum. Bundan sonra bir sıra daha sık iğne gideceğim ama artık köşelerde bu üçlemeyi artırmayı yapmayacağım. Şimdi bakın tekrar söyleyeyim size. Sadece köşelere üçer tane battım. Ortalarda burası 34 sıraydı biliyorsunuz. Köşeleri çıkarırsak 32 sık iğne burada, 32 sık iğne burada olması gerekiyor. Burada da 14 tane sık iğne ile başlamıştık. Köşeleri dediğim gibi saymıyoruz. 12 sık iğne burada, 12 sık iğne burada olması lazım. Yani sık iğneleriniz eşit olmasına dikkat edin ki çantanızda yamulma olmasın. Şimdi böyle bir sık iğneyi yaptıktan sonra şu anda tamamen tabanımız hazır. Bunun üzerine artık gövdeyi çıkmaya başlayacağız ama ilk sırada bir sıra sık iğne yapacağız tabii ki. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Ben şöyle şu küçük parçaları da temizliyorum. Şimdi tekrar ölçüsüne bakalım. Bakın şu anda genişliği 34 santim oldu. Derinliği 13 santim oldu. 1 santim eklenmiş oldu. Şimdi bunu merak edenleriniz için göstermek istiyorum. Hani ölçüsünü merak eden arkadaşlarım için. Bu sayılarla yaparsanız böyle bir ölçü elde edeceksiniz. Şimdi sık iğne yapacağız dediğim gibi. Direkt sık iğnelerimizi tepesine batmayacağız. Sadece arka kanatlarına batacağız. Bakın zincir de çekmedim. Burada kapatmıştım sırayı. Direkt sık iğne ile başlayacağım ve döne döne öreceğim artık. Sıra kapatma yapmayacağım. O yüzden ilk sık iğnemin arka kanadına batıp hemen bir tane sık iğne yaparak örgüme başlıyorum. Dediğim gibi bütün sık iğnelerimize birer kere batıyoruz. Köşelerde herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde hepsinin sadece arka kanatlarına batıyoruz ki tabanla gövde ayrımımız olsun. Şu çizgi oluşsun. Sadece gösterdiğim gibi arka kanatlar. Ben şimdi bir sıra sık iğnemi hemen yapacağım. Sonra da modeli çok basit zaten. Nasıl kurduğumuzu anlatacağım size. Evet, sıranın sonuna kadar bakın hepsini ördüm ve geldim. En sonuncuyu da ördüm. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ikinci sıraya çıkacağım. Buraya iğne takıp sıranızın belli olması için işaret koyabilirsiniz. Sıranızı kaçırmazsınız. Çünkü dediğim gibi döne döne öreceğimiz bir örgü. Ben hatta şimdi iğne alayım. Bir tane hazır. Onu takalım. Sonra örme işlemimize devam edelim. Ben şimdi şuraya bakın ilk sık iğnem orası. Onu hemen dibine takayım ki beni engellemesin. Başladığım yeri şaşırmayayım. Sıra başıma. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Şimdi ilk sık iğnemizin tepesine batıp yine sık iğne yapıyoruz.
ikinci sık iğnemizin tepesine batmayacağız. Direkt dibine batacağız. Bakın başak şeklinde görünüyor. Direkt dibine batacağız. O yüzden ilmeğimizi biraz gergin tutuyoruz. Yani geniş tutuyoruz. Dibine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tepe boşluğuna bir sık iğnenin dibine olacak şekilde öreceğiz. Evet, şimdi bunun tepesine sık iğnemi yapıyorum. Diğerinin dibine. Bir tanesinin tepesine. Diğerinin dibine. Bu şekilde takip ederek sırayı bitireceğiz. Bakın şöyle görüntüsünü de görmüş olun. Bütün sık iğnelere birer tane yapıyoruz. Bir tepeye bir dibine olacak şekilde sırayı bitiriyoruz. Döne döne örüyoruz. Sıra kapatma işlemimiz yok. Ve her sırada takip ede de ilerliyoruz. Bakın ben şimdi bu sırayı örüp bitireceğim. Bir üst sırada nasıl yaptığımı sizlere şöyle yakınlaştırayım. Göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bakın sıramı ördüm. Böyle ve geldim, bitirdim. Şimdi sonraki sıralarda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir alttaki sırada eğer tepeye battıysak burada dibine batacağımız anlamına geliyor. Böyle uzunsa dibine batmışsak tepeye batacağımız anlamına geliyor. Yani bir önceki sırada bir tepeye bir dibine şeklinde başlamıştım. Bu sırada tam tersi, bir tane dibine batıyorum. Yani ilk sık iğnemin dibine batıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine batıyorum. Her sırada buna dikkat edersek örgümüzü sıkıntı yaşamadan yapıp bitiririz. Bakın burada uzunca dibine batmışım. Bunu tepesine batıyorum. Bu kısa tepeye batmışım. Bu sırada dibine batıyorum. Bunun dışında yapacağımız hiçbir işlem yok. Modelimiz bu şekilde oluyor. Gayet basit ama görüntüsü çok da güzel duruyor. Şöyle. Çok uzun çekmişim. Evet. Bir tepeye bir tane dibine, tepesine, sonrakini bakın dibine. Bu şekilde çantamızın, bakın model çıktı, şu anda görünüyor. Çantamızın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Ben şimdi öreceğim. Kaç sıra olduğunu da size göstereceğim. Ağız kısmını, tutma yerini beraber yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. Şimdi ben öreyim. Kalan kısmını beraber tekrar devam edelim. Ve dev çantam. Şimdi arkadaşlar, ben size tarif ettiğim gibi ördüm çantamı. Ne kadar uzunlukta oldu, kaç sıra oldu, onları size söyleyeyim. Şimdi bakın, şu görmüş olduğunuz kabarcıklardan sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane kabarcığımız var. Evet, 17 kabarcığımız var. Yani bu şu anlama geliyor. Bir uzun bir küçük yaptığımız için bir kabarcık, bir normal, bir kabarcık, bir normal olacağı için toplamda 34 sıra yani ördüm. Bu 34 sıra metraj olarak ne kadara denk geldi onu da göstereyim ben size. Bakın şöyle.
tabandan ölçtüğümde tam 26,5, 26 diyelim biz buna. 26 santim gibi bir rakam yaptı. Daha sonra kenarlarına şöyle, bakın burada da 2, 4, 6, 8, 10 sıra var. 10 sırada böyle ördüm. Orası da 10 sıramda 9 santime denk geliyor. 26, 35 santim gibi bir uzunluğu oluyor çantamızın. Genişliğini de göstereyim ben size. Şöyle. Bayağıca geniş bir çanta oldu. 45 santim genişliğiydi arkadaşlar. 2 kat olduğu için verdiğim ölçülerle yaparsanız birebir aynı şekilde benim gibi aynı ipi kullanırsanız 2 kat yaparsanız ipinizi bu ebatlarda çanta elde edersiniz. Şimdi ben dedim ki 34 sıra ördüm. Daha sonra ipimi kestim. Kestikten sonra kenarlarına bir bu tarafa bir de bu tarafa bu şekilde düz sık iğne ördüm. Şimdi bu tarafı da öreceğiz beraber. Ben bu tarafı ördüm. Bu tarafı da birlikte öreceğiz. Daha sonra ortasından şöyle bir askı yapacağız ve çantamızı bitirmiş olacağız. Şimdi şurayı söyleyeyim size. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 sık iğne. 26 sık iğne bu taraftan, sol taraftan, 26 sık iğne sağ taraftan olacak şekilde düz 10 sıra sık iğne öreceğiz. Çantamı bakın böyle direkt katladım ikiye. Bakın şöyle tabanım zaten görünüyor. Böyle ikiye katladım. 26 buradan saydım. 26 zaten bakın buraya hemen ben ip taktım. 26 tane sayıp karıştırmayayım diye. 26 buradan saydım. 26 buradan saydım. Bu kadar. Şimdi buraya ipimi dahil edeceğim ve sık iğnelerimi örmeye başlayacağım. Evet bakın bu tarafta sıramı bitirmiştim. Kesmiştim ve bırakmıştım. Direkt bu tarafa da ipimi takıp 26 sık iğnemi örmüştüm. Şimdi ilk önce şu küçük ipi şöyle aşağıya alayım. Şunu yani. O benim kafamı karıştırmasın. İçeriye aldım. Dediğim gibi ben böyle 26 tane sayıp küçük ipler bağladım ki karıştırmayayım diye. Şimdi sizinle birlikte başlayacağız. Yine ipim 2 kat. Böyle başlayıp örmeyeceğim. Böyle başlayıp örersem sık iğnem tersten görünür. Bakın burada bu şekilde başladığım için düz aynı olsun istiyorum. O yüzden bu taraftan başlayacağım ki düz olarak görünsün. Bu ayrıntıyı da atlamamış oluruz. Şimdi 26 sık iğnemi güzelce 10 sıra öreceğim. Bu kısım zaten en basit kısımlar. Önemli olan şu kısım, örgünün modelin olduğu kısım. O modelde zaten size tarif ettiğim gibi çok basit. Sadece ipimiz 2 kat olduğu için ve kağıt ipi olduğu için bizi zorluyor. Onun dışında zorlanacağınız bir model değil. Ama eğer eliniz kağıt ipi alışık değilse, ilk defa kağıt iple çalışacaksanız kesinlikle bu modelle çalışmayın. Bu modelle başlamayın. Eliniz kağıt ipi alışıksa başlayın. Çünkü daha sonra zorlanıp yarıda bırakırsınız. Emekleriniz boşa gitmesin. Eğer kağıt iple çalışıyorsanız sürekli bu modeli rahat rahat örersiniz kağıt iple. Tek kat da yapsınız mesela. Bu modeli ilk defa kağıt iple çalışıyorsunuz. Tek kat bu modeli örersiniz. Ama çift katta zorlanırsınız. O yüzden söylüyorum. Ben şimdi 26 tane sık iğnemi öreceğim. Modelinden dolayı astarladığınızda, astarsız da kullanabilirsiniz. Dimdik duruyor. Astarladığınızda bazen bazı modellerde astarın içine hani dik dursun, form bozulmasın diye kalın keçeler ekleniyor. Ama bu modelde asla öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Astarsız da kullanabilirsiniz.
Ben astarlı kullanayım, içine astar dikeyim derseniz direkt poplin kumaştan, yani ince bir kumaştan astar da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz bu modelde. Ben zaten size tüm detaylarını elimden geldiğince aktarıyorum. Ama olur da aklınıza takılan bir şey olursa, benim atladığım, unuttuğum yer olur. İnsanlık hali, her şey olabilir. Yorumlara yazın. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi de Instagram sayfam. Instagram sayfamda aynı isimli arkadaşlar. Aynı şekilde ismimi Instagram sayfasına yazarsanız, bu kanal ismimi, oradan ulaşabilirsiniz. Bu çantaların satışını da yapıyorum. Ben videosunu çektiğim kanalda gördüğünüz bütün ürünlerin satışını yapıyorum arkadaşlar. Yani siz de eğer çanta yapıp ben de satayım derseniz, bana oradan yazıp, fiyatlandırma konusunda da çünkü çok kafanıza takılıyor. Buradan cevap veremiyorum ama oradan size fiyatlandırma konusunda da elimden geldiğince bilgi veririm. Ben şimdi çok fazla bu kısımları göstermeme gerek yok. Dediğim gibi sık iğnemi örüyorum. 26 tane olduktan sonra tekrar geri döneceğim ve 10 sıra öreceğim. Evet, bakın 26 sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Çantam büyük olduğu için biraz kadraja sığdıramıyorum tabii. Dönüyorum ve yine 26 sık iğne örüyorum. Bu benim ikinci sıram. Her seferinde bir zincir çekip dönüyorum her sırada. Daha sonra 26 sık iğnemi örüyorum. Böyle örüp bitireceğim. Bir zincir çekeceğim. Örüp devam edeceğim 10 sıra olana kadar. Evet, 10 sıramı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar 50 tane zincir çekeceğim. Bakacağım 50 zincir benim için yeterli olacak mı? İki, 4, 6 oldu. Tane zincir şu anda çektim. Bakın 30 tane zinciri şöyle tutarsam diğer uca zor geliyor. Ben şöyle omuza da atılsın istiyorum. Sadece elle tutulmasın, omuza da atılsın istiyorum. O yüzden 50 yapacağım bunu. Bir, 42, 43, 44. Bakın 50 tane yaparsam şöyle olur. Çantayı böyle kolumuzu takıp omzumuza da alabiliriz. 50 taneyi yaptıktan sonra şuraya hemen sık iğne ile birleştireceğim. Evet. Şimdi böyle 10 tane öreceğim. Buraya geldiğinde yine 50 zincir çekip buraya batacağım ve yine 10 taneyi örüp zincirimin olduğu yere geleceğim. Sonra bu zincirin üstüne sık iğne yapacağım. Diğer zincirin üstüne de sık iğne yapacağım. Evet, şimdi bu tarafta da yine 26 tane sık iğneyi ördüm. Daha sonra 50 tane zincirimi yine çektim. Şimdi diğer tarafa geldim tekrar. Burada da yine sık iğne ile başlayıp
26 sık iğnemi tamamlayacağım. Evet, şöyle başladım. ...26 sık iğnemi tamamlayıp yani buraya geldiğimde ilk yaptığım zincirin başına, daha sonra zincirimin üzerine sık iğne yapacağız. Evet, 26 sık iğnemi ördüm, bitirdim ve dediğim gibi zincirimin başına geldim. Şimdi bütün zincirlerime birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu benim askım olmuş olacak. Direkt zincirlerimin ortasına batıp hepsine birer tane dediğim gibi sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapıp sıramın sonuna kadar geleceğim. Daha sonra bu kısımda ilmek kaydırma yapıp diğer zincir kısmına geçeceğim. Evet, şimdi zincirimin sonuna geldim. Bu kısmı örmeyeceğim, vazgeçtim. Tekrar askımın üstünü öreceğim. Biraz daha tok dursun istiyorum. En son sık iğnemi yaptım. Hemen zincirin bakın dibindeki sık iğneye batıp ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi şöyle bir tane zincir çekip çeviriyorum, dönüyorum yani. Evet. Şimdi şöyle ya da şöyle yapalım, sık iğne yapmayayım. Burayı ilmek kaydırmayla üzerinden geçelim. Yani az önce yaptığım gibi yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm ya. Hemen sık iğnemin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğneye batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Tığdaki diğer ilmeğin içinden bu ilmeği geçiriyorum. İlmek kaydırmayı bilmeyenleriniz için böyle anlattım. Şimdi bu şekilde sıramın sonuna kadar ilmek kaydırmayı yapacağım bütün sık iğnelere. Daha sonra ipi orada keseceğim. Ve bu kısmı da yine üstüne bir sıra sık iğne, bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Bakın bu şekilde. Çanta biraz büyük olduğu için tam kameraya sığmıyor ama o yüzden biraz büzüştüre göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, bakın sıramın sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki ilk sık iğnenin tepesine de, yani şu parçanın sık iğnesinin tepesine de bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpi kesiyorum artık. Ve ipi böyle içinden yürüterek birkaç kere, sonra tamamen keseceğim. Şimdi bu tarafa da yine aynı şekilde bir sıra sık iğne, bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. Ve çantam bitmiş olacak arkadaşlar. Hemen ipimi aldım. İlk sık iğnemin tepesine batıp
Hemen bir tane sık iğne yaptım ve sonra zincirlerime diğer tarafta yaptığım gibi birer tane sık iğne yapıyorum. Sonra sıra sonuna geleceğim. Bir zincir çekip döneceğim. İlmek kaydırma yapacağım ve burada yaptığım gibi ipi kesip bitireceğim. Ve evet, şu an çantamız tamamen hazır arkadaşlar. Bayağı büyük bir çanta oldu. Yani plaj çantası olarak bile rahatlıkla kullanabilecek büyüklükte. Ve şu an içinde astar ya da herhangi bir keçe yok. Modelinden dolayı bakın böyle tok ve dimdik duruyor. Şu an henüz içine astar da dikmedim. İnşallah sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Instagram sayfamda beni takip alabilir. Oradan dilediğiniz şekilde bana ulaşabilir. Tüm malzemeleri hakkında bilgi de alabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.